Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanlarını konuşuyoruz abi. Dilersen hemen başlayalım. Seyran baba evine dönüyor abi. Evet ve bunun da şartları da çok ağır olacak. Orhan'ın içeriden çıkması için bütün her şeyi kabul edecek. Babası 3 tane durum saymıştı. Bunlardan birisi baba ocağına dönmesi için. Aslında asıl olay Ferit'le bütün ilişkini kesmesi ve babasının sözünü dinlemesi. Bunun da karşılığında da Kazım Ağa'nın şikayetini geri çekmesi olayı ortaya çıkacaktı ve Kazım Ağa şunu da belirtti. Eskisi gibi sana şiddet uygulamayacağım dedi. Bu ne kadar gerçekçi olur bilinmez. Zaten adamın kolu bacağı tutmuyor artık. Sakat kaldı adam. O yüzden de belki de bir noktada haklı olabilir. Seyran büyük bir fedakarlık yapacak. Yine başkalarının kefaretini öden bir kadın karakterle yine bir Türk dizisinde karşı karşıyayız. Orhan'ın hikayesi hapise doğru gidiyor abi. Tabii ki bu hikayede hapise girerse eğer bir suikast planı Ökkeş Ağa tarafından kurulmak üzere. O da Kazım kaynaklı bir durum. Kazım, sen beni öldürmeye çalışıyorsan seni de biz hapiste paket ederize getirmiş gibi duruyor. Evet, bu noktada bence Orhan'ın hapisten çıkma olayı olabilir ama hapisten çıksa da artık işi çok zor. Çünkü Ökkeş Ağa adamlarıyla birlikte farklı şeyler yapacaktır. Bu noktada Seyran belki de Ferit'e ya da Sunay'a haber uçuracak kişi olabilir. Ama fragmanda görüyoruz ki Suna'nın yeni taşınılan eve davet edilmemesi onun canını yakmış ve Suna da biraz tarafsız, biraz Seyran'la ilişkini eski bölümlerdeki gibi azaltacağı benziyor. Bir kıskançlık hasetlik aralarındaki mevzular devam ediyor. Bir yalnızlaşma var Suna'da zaten. Yalnızlaşma var, bir de kendi kaderi için farklı bir yol çizmesi gerekiyor. Falcı ile onu belki de daha çok göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Bu noktada Suna'nın üzerinden ilerleyecek bölümlerde izleyebiliriz. Gelecek bölüm böyle olmasa dahi. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi 56. bölümde de gördüğümüz aslında Sunay'la Kaya'nın arası sanki düzgün ama sanki çok kötü. Ya evet, çok konuştuklarını da görmüyoruz. Senarist bize eski bölümlerdeki kadar done de sunmuyor. O yüzden Kaya'yı biraz daha reklam kısımlarında kullanıyorlar. Bu bölümde bir ürün tanıtımı yaptı gömlek kırışması ile ilgili. Ya Yalı'da da yani ütü yapan kimse de yokmuş gibi ilginç bir ürün yerleştirmesiydi. Bu arada bu bir hata mıdır? Sen Sunay'la Kaya'yı sezon başından itibaren güzel bir şekilde örmeye çalışıyorsun ve şu anda birbirlerinden çok kopuk ilerlemeleri sence senaryo açısından ve hikaye açısından bir hata mıdır? Tabii ki de büyük bir hatadır. Çünkü biz ikisinin o çaresizliğiyle ve yan evlat olmalarıyla birlikte birbirlerine farklı bir şekilde aşık olup, öyle aslında planlanması da aşık olup farklı şeyler izleteceklerini düşünüyorduk ama hikaye aslında Seyran'la Ferit'in kapışmasına, Şanlılar'la Korhanların kapışmasına bir noktada dönmeye başlayınca biraz yan hikayelerde değişikliğe gitti bence Günger Bey. Zaten onun yaptığı bir açılım değildi. O yüzden de hiçbir zaman bence çok yakınlaştırmak istemiyordu Kaya'yla Sunay'ı. Çünkü geldiğinden itibaren tekrardan Abidin'le bir Sunay'ı da tekrardan görüştürdü. İşte Ferit planını devreye soktu Suna üzerinden Falcı ile birlikte. O yüzden aslında çok da fazla onları birlikte göstermek istemiyor bence. Suna demişken tabii senin de bahsettiğin gibi fragmanda da gördüğümüz üzere Suna hem o kader çizgisi olayı hem de aile tarafından kabullenememe olayından dolayı bir delirme gerçekleştiriyor. Yani oradan oraya savruluyor. Ferit'i görüyor, Seyran'ı görüyor. Ferit ve Seyran'ın odasında bunları görüyor. Rüya sekansı gibi bir sekans görüyoruz. O da Suna hikayesini destekleyecek gibi duruyor. Evet, bu sezon bence en büyük gelişmelerden birisi bu. Rüya sekansları yazıyorlar ya da işler yoluna gitmeyince farklı çekim yöntemleri kullanıyorlar. Onlar da işlerin bayatlaştığının farkında oldukları için değişik yöntemlere başvurmaya başladılar. Bu işi seviyorum. Gerçekten dizilerimizde bu kadar az sürede böyle şeyler yapılabilmesi bir açıdan güzeldir. Sunan'ın artık akıl sağlığının ne kadar farklı yöne gittiğini göreceğiz bir noktada. Seyran'ın eline kanlı olarak görüyoruz. Büyük ihtimalle o Ferit'in vurulduğu anla ilgili bir çağrışım olabilir ya da bambaşka bir şey de olabilir. İlk sezon finalindeki olaya bir atıfta bulunmuş olunabilir. Yani Sunan'ın hani hep muhabbeti yapılıyordu ya, işte Gülseren Budayıcıoğlu'na ilk kim gitti? Hani acaba Sunan'ın ilk gidecek olmasına mı bağlayacaklar bu olayı diye düşünmeden edemiyorum. Hani biz Seyran ya da Ferit'i beklerken ilk onun gitmesinin sebebi bu tarz olaylar olabilir mi? Peki sence yavaş yavaş artık bu psikolog seanslarına girilmeli mi? Girilmeli. Eğer Suna gidecekse, senle işte geçen bölümde hani biraz spoiler konuşmuştuk ya, demiştik Pelin'in çocuğunun düşmesi aslında Suna'nın bir an gözünü karartmasıyla birlikte yaptığı bir şeyle olabilir ve Suna sonrasında da kendisini çok suçlu hissedebilir, pişman olur ve bu yüzden de başlamaya karar verir böyle bir şeye, belki de ailenin önermesiyle birlikte. Olabilir ve ben bekliyorum. İkinci sezonu yarıladık artık ve gelmedi hala. Bu dizi gerçek hayat tanınmış bir psikodramaysa gelmesi de gerekirdi. Hala sonuçta Gülseren Budayıcıoğlu'nu biz bölüm bittikten sonra görüyoruz bu dizinin en büyük danışmanı olarak. Ki onun istediği yere de hikaye bence daha da gitmeye de başladı. Daha çok ipleri eline aldığını görüyoruz bu sezon. Büyük ihtimal gelecektir. Bakalım, öyle bir karakter bence gerekiyor. Kim canlandıracak?
gösterecek, o da önemli. Serter ve Ferit bir parkta kapışıyorlar. Birbirlerine giriyorlar ve daha sonra da aslında Serter'in Şehmuz'a gitmesiyle aslında fragman sonuna doğru ilerledik. Fragmanda da tabii hani Şehmuz'un bunları öğrendikten sonra artık benim Halis Ağa ile konuşmam lazım diyerek de orası bir karıştı. Pelin'in bebeği kimden olayı sanki senin de geçen hafta dediğin gibi 58'e bile sarkabilir. Evet, o kadar bir şeyleri sakız gibi uzatmayı seviyorlar ki gelecek bölüm tamamlanabilecek bir şeyi hala tamamlamıyorlar gibime geldi. Şimdi Ferit tabii ki de çok öfkeli bu duruma, çünkü aldılar kızı götürdüler adamlar böyle büyük bir ekiple birlikte. Diğer bölüm bunun araması sürecektir tabii ki de. Parktaki yüzleşme de çok bir anlam ifade etmeyecektir yani. Büyük ihtimal o son yıldaki o açıklama, itiraf kısmı da bölümün sonlarına dair bir atıfta bulunmaktır. Büyük ihtimal yine bölümün sonu o taraflarda biter. İşte Pelin de gelir. Halis Korhan kızım ne oldu falan, ne bu mevzu diye sorduğunda belki bitebilir yani. O tarz bir şey olabilir. Pelin gerçekten Serter'in çocuğunu mu taşıyor ya getirecekler gibi, ama o da pek iyi bir final değil bence. Neyi aklamış olacaksınız ki, zaten Ferit sevmiyor yani. Ama bir kere birlikte olduysa ne olacak ki Seyran'la? Zaten hani o dönemler farklı bir şeydi. Ben 19. bölümdeki olayın hala oraya getirilmesini anlamıyorum. Ya aklasan ne olacak? Çocuk Serter'den olsa ne olacak abi? Dediğimiz gibi bir tane akıllıca yol var. Bu çocuğu Suna bir şekilde düşürsün. Al sana karakterin çıldırması, farklı bir şey. Bu kadar Suna'yı kurdunuz bu sezon. Hatta hakikaten Seyran'dan daha bile iyi kurdunuz. Bu ilginç bir hikaye tercihiydi. 2 senarist de bunu böyle yönlendirdi. Bu kadar kurduysanız yapın bir şey bence. Hani karakteri de boşuna ilerletmiş olmayın o zaman. Madem çok kötü bir şey yapmak istiyorsunuz ve bu Pelin karakterini canlandıran Buse Buğçe Kahraman'ın kariyerine daha çok zarar vermek istemiyorsunuz, o zaman böyle bir hamle yaparak aslında diziden çıkartabilirsiniz. Son olarak şundan da bahsedelim. Ratinglerde ne bir düşüş ne bir yükseliş yok. Sadece AB'de yine düşmüş ama totalde de birkaç haftadır aynı seyirde ilerliyor. ABC1'de de birkaç haftadır aynı seyirde ilerliyor. Yani hikayenin değişmesi de seyircide bir tepki uyandırmadı. Seyirci diziyi de terk etmemiş. Diziyi izlemeye de devam etmemiş. Yani garip bir durum söz konusu. YouTube izlenmeleri de yani ortalama olarak çok ne yüksek ne az. Eskiye nazaran tabii ki çok düşük ama baktığımızda dizi sanki bir rayda ilerliyor gibi gidiyor. Yani ne bir yükseliş var ne bir düşüş. Ya tabii ki yükseliş zaten bu noktadan sonra çok zor olur. Rakip dizide şimdi bir tane yeni bir dizi de geldi, aksiyon işi. O da Yalı Çapkın'dan biraz kitle çalıyor. Bir bakıma zaten konuşulan bildiğimiz bir dizi var. O yüzden de aralarındaki bu rekabetle birlikte Cuma günü yine reytinglerin hep yüksek olduğunu bahsetmiştik televizyonda. Bence Yalı Çapkın iyi bir reyting alıyor içlerinde bu kadar düz bölümlere rağmen. Arttırabileceğini böyle büyük olay olmadığı sürece düşünmüyorum. İşte böyle farklı manevralar, işte Suna manevrası gibi şeyler yaparsanız yine ilgi çekici olaylar olabilir. Ama yani şimdi ben 2 başrol olan bir dizide işte Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı karakteri sadece bir şeylere yardımcı olarak 20-25 dakika görüyorsam insanların bu diziye tekrardan o ilgiyle bağlanmasını bekleyemezsiniz yani, kusura da bakmasın kimse. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki incelemede görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.